Bugün 9 Şubat 2020 saat 11.55 THY uçuşuyla Ankara'dan İstanbul'a, sonra da 15.45 THY uçuşuyla İstanbul'dan Toronto'ya gideceğiz. İstanbul'da Tuğçe Hanım'la buluşacağız, beraber gideceğiz Toronto'ya. Bugün pasaporttan nasıl geçtik, neler ile karşılaştık, tüm tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağım. Tabi pasaporttan geçebilirsek ilk önce. Yeni haberlere göre 3 günlük bir karantina daha isteniyormuş, $2000 verip. Bakalım bununla karşılaşacağız mı? Bakalım pasaport görevlisi bize neler soracak. Hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Herkese selamlar. Kulaklarım böyle goblin gibi oldu ama mecburen çift maske takıyorum. Umarım sesim de iyi geliyordur. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndayım. Elimde bir kabin boy, bir de şöyle bir sırt çantam var. Saat şu an muhtemelen 1'i 20 geçiyor. 1.30 gibi, saat 3.45'te Toronto uçağımız. Şimdi birazcık vakit geçireceğiz. Yaklaşık 2 saat kadar vakit geçirip diğer uçağa bineceğiz. Hadi bakalım. Uçakta alkol yokmuş dediler. Biz de ne yaptık? Gittik buradan ufak ufak içkiler aldık. Sonunda oturduk. Koltuğun güzelliğine bak. Önüm bomboş. Yatabiliyorum. Tuğçe'nin önünde koltuk var. Böyle bir koşma yok ya. Baksana sırılsıklam olmuş. Böyle bir koşma yok. Yanaklarıma bak. Vallahi yorulduk ya. İnşallah ortamıza birisi oturmaz diye şöyle göstereyim. Tuğçe şu koltuğu aldı, ben şu koltuğu aldım. Ortayı bilerek boş bıraktık ki kimse oturmasın diye. Üçlü alalım diye. Ha bir de öyle bir detay var aynen. Ben de cam kenarı seviyorum böyle. Şuradan şöyle dışarı. Bakalım ne olacak. İnşallah birisi oturmaz ortamıza. Saçlarımı kurutmaya çalışıyorum. Uçak genel olarak boş değil yani, şöyle göstereyim. Gene arka taraflar bayağı boş aslında ama ön taraflar bayağı dolu. Bilmiyorum kalkıyoruz mu da bakalım. Neyse tekrardan konuşuruz. Şimdilik görüşürüz. Gölgesi. Veuillez laisser votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'extinction du signal. Çok iyi özellik değil mi ya? Şu. Hoşuma gitti. Nasıl gidiyor yolculuk? Geç daha yeni başladık ama. Uyuyacağım. Uyumak üzere. Ben de bulutlar izliyorum. Bulutlar. Uçağın kanadı. Bu arada bir update vereyim. Yanımız boş kaldı. Güzel oldu. Arada yine açalım. Hadi görüşürüz. Ne kadar güzel bir yöntem. Peşteyle sıkıştırılmış. Öyle film izliyoruz. Biz de ne yapalım? Dışarı bakalım. Bizim filmimiz yok. Yapacak bir şey yok. Söylemek istediğim bir şey var mı? Desem de duyulacak mı? O kadar fazla eşyalıyız ki bir şeyleri çekmek mümkün değil. Evet, Toronto Havalimanı'ndayız. Şimdi valizleri almaya gidiyoruz. Valizlerimi sardırmıştım ben. Sen sardırdın mı? Evet. Valla. Çekmedim o video.
Ciddi misin? Evet, hepsini sardım çünkü Ankara'dan fermuarları patlamasından korktuğum için sardırdım. mantıklı. Ben Ankara'dan bindim. Sardırma makinesi kapalıydı. Sardım hemen yolladım da. Yapacak bir şey yok. Böyle Robocop gibi geziyoruz ya korkudan. Aynen. Herkes de gitti, biz kaldık. Değil mi biraz? Ha. Hop şöyle bir dönelim. Neler var? Çevrede hiçbir şey yok. Şöyle bir yürüyen merdiven gibi yürüyen yolda vakit bulduk ki video çekelim diye. Artık bavullar aldığımızda görüşürüz. Valizlere bak. Nereye gidiyorsunuz? Sortiye gidiyoruz hadi. Ne. Buyurunuz efendim. Work permit'imizi aldık. Study permit, work permit. Şimdi sortiye gidiyoruz. Bakın sorti. Yakınlaştıramıyorum. Ellerim çok dolu. Şu an aynı zamanda arabayı kullanıyorum. Artık idare ediverin. Neyse birazdan tekrar görüşürüz. Evet koskoca Hilton halini görüyorsunuz. Sonunda otele geldik. Ve görüyorsunuz. Şu Tuğçe Hanım'ın arabası. Şu benim arabam. Ve bayağı bel boyluk yapıyoruz ya. Bu ne arkadaş? Şimdi otellerin şeyleri böyle. Koridorları. İşte böyle kendi kendimize taşıyoruz. Bir yere sürtmeden etmeden. Yani elimizde bizim böyle tutuşturdular. Hadi götürün bakalım diye. Güzel Kanada işte. Tuğçe'nin odasına geldik. Evet gerçekten çok yorulduk. Sonunda odaya yerleştim. Tuğçe ile benim odam ayrı. Bu zorunluymuş, gerekliymiş falan filan diyorlardı. Öyle yaptık. Ama hani garip olan tarafı şimdi odada şöyle bir iki kişilik yatak var. Onun yanında bir iki kişilik daha yatak var. Hani tek kişilik odada niye böyle bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Oda fena değil, güzel. Şurada bir 55 inç koca bir ekran. Samsung marka. Balkonumuz yok. Şu kapı yan odaya açılıyor. Burası balkon değil, cam. Onun dışında bir adet koltuğumuz var. Çalışma masam. Yani şurada gireceğim muhtemelen derslere. Onun dışında evet şu valizlerin hepsi benim. Bir büyük, bir büyük daha. Bir kabin boy, bir sırt çantası ve bu da şurada okulun hediye ettiği muhtemelen 24'lü bir su paketi. O free'ymiş. O bitince yenisini isteyin, yenisi gelir falan filan bir şeyler dediler. Ellerimiz o kadar ağırdı ki yani bunları, şu gördüğümüz valizleri gerçekten tek başıma taşıyorum. Hani bir bu kadar Tuğçe'de var. Hani ona yardım edemiyorum mecburen. O kadar zor ki hani telefonu elde tutmak imkansız. Yani 4 tane ayrı valiz artı telefon artı işte duty free'den aldığımız eşya. Hakim olamıyorsun. O yüzden böyle kesik kesik işte elimden geldiğince video çekmeye çalıştım. Kendime geleyim, bir yemeğimi yiyeyim. Yemeğimi göstermedim. Bana okul şöyle bir yemek göndermiş. Hop. Bu tavuğa benziyor. Yani böyle köri sosluk mu deniyor işte. Köri soslu tavuğa benziyor. Burada 3 tane salatalık, bir tane de pirinç. Bunları yiyeceğim. Kendime geleceğim. Kendime geldikten sonra anlatacağım. Şu burnum maskeden dolayı ya. Yani Ankara'dan buraya totalde herhalde bir 15-16 saattir maske takıyorum ve burnum artık yara oldu. Sivilce değil bu. Maskeden dolayı yara oldu. 16 saattir hiç çıkarmadan maske takmamdan dolayı. Yorucu bir yolculuktu. Neyse. Şimdi kapatıyorum. Devamında nasıl süreçler oldu onları anlatacağım size. Herkese tekrardan merhaba. Bugün karantinanın 3. günündeyim. Şöyle o gün geldiğim gün zaten direkt uyudum. Yani hiçbir şeye vaktim kalmamıştı. Çok yorgundum açıkçası. İkinci günde okulun ödevleri, sunumları olduğu için biraz daha yoğun geçti. Bir türlü video çekemedim. Ama bugün vaktim varken videoyu tamamlayayım istedim. Şimdi size birazcık da sürecinden bahsedeceğim. Video da çok uzun oldu mu olmadı mı bilmiyorum açıkçası ama yani artık idare edin. Uçaktayken
bize bir form verdiler. Bu form, 2 tane form vardı. Bu formu doldurup direkt sınırda görevliye vermemiz, yani pasaport görevlisine vermemiz söylenmişti. Biz bunu uçaktayken doldurduk. Uçak indikten sonra böyle bir kalabalık bir grup gördük. Bir tane levhanın önünde telefonda bir şeyler yapıyor. Baktım ne yapıyorlar diye. Covid-19 registration diye bir şey yapıyorlardı. Zaten biz biliyorduk buraya geldiğimizde bir Covid-19 testi olacağımızı. Ama oradan mı yapmamız gerekiyor illa? Yani bir görevli yardımcı olmayacak mı? İlla telefondan mı yapacağız bilemedik ama o kalabalığı görünce dedik biz de yapalım bunu telefondan güzelce. Bir sıkıntı yaşamayalım en azından. Bu pasaporttan önce oluyor, yani uçaktan iner inmez oldu. Telefondan biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bize biraz şöyle yana kayayım istedim de biraz da dışarıda görülsün diye. Yani umarım çok parlamıyordur. Yani birazdan gene dışarıyı da göstereceğim size. Çok muhteşem bir manzaram olmasa da fena değil diyeyim yani. Neyse, istenilen şeylerden bir tanesi telefon numarasıydı. Telefon numarası bizde tabii ki +1, yani Kanada numarası olmadığı için biz +90'lı olan Türkiye telefon numaramızı yazmaya çalışıyorduk. Ama bir türlü giremedik oraya çünkü illa geçersiz numara diyordu. Biz de nasıl registration yapacağız? Yani ülkeye ilk defa gelmiş bir insanın Kanada numarası olması neden bekleniyor? Hiç bilmiyorum. Gerçekten çok ilginçti o. Neyse, biz orada yapamadık onu. Ondan sonra pasaport görevlisine doğru gittik. Orada fazla kalabalık yoktu. Boşaldığında biz pasaport görevlisine gittik. Şimdi bu saatten sonra aklımızda bir sürü soru işareti var. YouTube'dan, oradan buradan gördüğümüz böyle kendimizi doldurduk iyice. Kesin zor geçecek bu olay diye. Çünkü insanlar çok zorlandığını, çok zorladıklarını söylemişler. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Böyle kafamızda bin bir türlü şey dönüyordu. Pasaport görevlisine gittik. Pasaportumuzu verdik. Bize Covid-19 negatif testimizi sordu. Var mı diye. Var dedik, belgesini verdik. Sonra tek sorduğu şey neden geldiniz? Ben de direkt okumaya geldik dedim. O da tamam dedi. Sonra bizim ona verdiğimiz o uçakta doldurduğumuz belgeleri istedi. O belgeleri verdik. Onun üzerine şöyle kocaman bir çarpı attı. Bize geri verdi. Tamam, şimdi geçebilirsiniz içeriye dedi. Bizi gayet içeriye aldı. Bu kadar. Başka hiçbir şey sormadı. Sonrasında ben bu adama şey sordum. Covid-19 testini nasıl yapacağız dedim. O da ileride zaten size söylenecek. Sadece aşamaları takip edin dedi. Biz oradan çıktık. Ondan sonra bize work permit ve study permitimizi almamız için bir yere doğru gitmemizi istedi. Biz tabelayı takip ederek gittik oraya. Gittiğimiz yer New Immigrant bir de New Student yazan bir yer. Burada böyle bankolar var. Şey gibi düşünün. Yani bayağı banka gibi bir yer. Görevliler oturuyor ve sizi çağırıyor sıradan. Orada böyle kuyruk yapmışlar. Kuyrukta böyle bekliyorsunuz sıranızın gelmesini. Sonrasında bizim sıramız geldi. Gittik. Görevliler gerçekten çok kibarlardı. Hakikaten söylüyorum. Bizden Letter of Acceptance'ı istedi. Letter of Acceptance'ımızı almıştık zaten, yanımızdaydı. Ona verdik ama Tuğçe'ninki galiba arada kaybolmuş. Yani ya da Ankara'da kalmış, bilmiyoruz. Tuğçe'ninki yanında yoktu. Orada bir süre böyle bir debelendik Tuğçe ile onu bulmak için. Bulamadık. Ondan sonra adama dedim ki dijital olanını göstersem olur mu dedim. Bana yok gerek yok, boş ver ya dedi. Siz hangi okula gidiyorsunuz dedi. Zaten ben Letter of Acceptance'ı verdim. Ha tamam, Lambton'dasınız siz, okey dedi. Arkadaşın da orada mı okuyor dedi. Evet dedim. Tamam, sıkıntı yok o zaman dedi. Ondan sonra bize dedi ki arka tarafa geçin oturun dedi. Ben sizi çağıracağım tekrardan dedi. Tamam dedik. Arka tarafa geçtik, onun gösterdiği yere gittik oturduk. Muhtemelen herhalde 5 dakika 10 dakika falan oturmuşuzdur. Bizi tekrar çağırdı yanına. Yanına gittik. Bize 2 tane belge verdi. İkisi de burada zaten. Bir tanesi work permit, bir diğeri de study permit. Bunlar böyle bir kağıt. Bu kağıtları verdi. Bize hangi bölümde okuduğumuzu sordu. Onları söyledik. Aynı bölümde misiniz, değil misiniz falan. Görevliler gerçekten o kadar kibar ve o kadar şakacı ki, yani sizin orada gerginliğinizi anlıyor. Tam tersine sizi orada rahatlatmaya çalışıyor. En azından bizim böyle oldu. Yani acaba iyi bir görevliye mi denk geldik bilmiyorum ama gerçekten çok güzel, tertemiz geçtik oraları. Bu belgeleri aldık. Bize vize süremiz bitmeden Kanada'dan ayrılırsak ve geri dönmek istersek diye bu kağıtları her zaman yanımızda taşımamız gerektiğini, ülkeden dışarı çıksak bile tekrar dönüşte bunları sınır görevlisine göstermemiz gerektiğini söyledi. Ona da tamam dedik. Oradan çıktık. Doğruca bavulları aldık. Az çok zaten aralarda ben görüntüleri göstermeye, koymaya da çalıştım ama kısa bir özet geçeyim diye buraları da. Bavulları aldıktan sonra Covid-19 testi için bir yere doğru gittik. Şimdi şöyle oluyor zaten. Bavuldan sonra exit bölümünden çıkınca direkt Covid-19 ekibi sizi karşılıyor. Oraya gidiyorsunuz. Bir registration yapıyorsunuz. Onu gene telefondan yapıyorsun. O kadar kibar insanlar ki. Yani ben düzgünce anlatıyorum zaten. Derdimi anlattım. Dedim benim bir Kanada numaram yok. Yapamadım. Böyle şöyle oldu, böyle oldu. Yok problem değil. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Gene de bir Kanada numarası gerekti. Yani gene gerekti. Arkadaşım ikini vermek zorunda kaldım. Hem benim için hem Tuğçe için arkadaşımızın numarasını verdik. Aynı numarayı. Bir problem çıkmadı. Zaten öncelikli olan mail adresine geliyormuş sonucumuz.
Daha bugün 3. gün olmasına rağmen daha gelmedi sonucumuz. 3 günde geliyor demişlerdi. Belki bugün gün içerisinde gelir. Daha şu an saat öğlen 2 falan. Neyse orada registration'ı yaptık. Çok kibar insanlarla beraber. Sonra test olmak için bizi kabinlere yönlendirdiler. Kabinlerde sadece burundan olacak üzere testlerimizi yaptırdık. Ağızdan olmadı. Sadece burundan oldu. O da Türkiye'de yaptırdığımızda bayağı böyle beyne kadar sokuyorlar o çubuğu. Ama burada yani hakikaten söylüyorum şu kadar falan soktu ya. Hiçbir şekilde bir şey hissetmedim. Bence olması gereken o, bilmiyorum yani illa Covid olduğum zaman İlla beyinden mi alınıyor o şekilde sokup da? Yani buradan da anlaşılmıyor mu bilmiyorum. Konuyla uzaktan yakına pek alakam yok ama bence oluyorsa bu da güzel oldu yani. Ankara'da testi yaptırdığım zaman çok kötü olmuştum. Yani bir gün canım yanmıştı ya. Neyse. Testlerimiz olduktan sonra bizim pasaportumuza arkasına bir tarih yapıştırıldı. İşte 9 Şubat yazan pasaportun en arka kısmına. O kadar, başka bir şey yok. Oradan sonra çıktık. Karantina paketinin içerisinde havalimanından almak da vardı. Birisi gelip bizi alacaktı. Alacak adama WhatsApp'tan yazdım. Gate A'ya gidin dedi. A kapısına doğru gidin dedi. Orada da şöyle bir şey vardı. Şimdi biz bu taraftan geldik. Baktık D kapısındayız. Bize A kapısına gelin diyor. D kapısında da araçlar var. Hani adama yazacaktım aslında orada. Gel beni D kapısından al, ben niye A'ya yürüyorum diye. Düşünsenize yani orada da çok güzel bir detay var. Onu da atlamadan söylemeden geçmeyeyim. Şimdi Gate D kapısı sadece taksiler içinmiş. Zaten orada kocaman taksi yazıyor. Neyse Gate C'ye gidiyorsunuz, orada limo yazıyor. Yani limuzinler sadece yanaşabilir diyor. Gate B'ye gidiyorsunuz, işte servisler, toplu taşıma araçları tarzı bir şey yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gate A'da ise özel araç statüsü. Sadece özel araçlar oradan alabiliyor. Bu çok hoşuma gitti yani, burada karmaşıklığı hem önlüyor. Gate D'den çıkan taksisine biniyor gidiyor. Orada 50 tane araba yığılma yapmıyor. O benim çok hoşuma gitti. Orada adam birazcık bekledik bu arada. Gate A'ya gittik, bir Tim Hortons'tan kahve aldık falan. Kahvesi de çok güzeldi. Herhalde 2 dolara. 2 dolara aldım. Oradan sonra zaten otele geldik. Durumlar böyle. YouTube'da orada burada çok zorlanan arkadaşlar varmış. Yani hakikaten zor olabilir belki ama bizim başımızdan gerçekten çok kolay geçti. Yani havalimanında pasaport ve şu gördüğünüz study permit ve work permit yazılarını, dokümanlarını hani muhtemelen 15 dakikada falan aldık. Bir beklemek biraz sürdü. Şimdi bu work permit için o beklediğimiz alanda yaklaşık olarak herhalde bir 25 dakika falan beklemişizdir. O kadar ama yani daha fazla değil. Bizim her şeyimiz bittiğinde saat kaçta indik biz? 6.30'da indik desek her şey toplam Covid-19 testi dahil toplam saat 8'de bitmişti zaten. Yani o kadar süre. Buraya gelecek olan arkadaşlar umarım bizim gibi kolay geçer bu süreçten. Şimdi karantinadayız. Yaklaşık 12 günümüz daha var burada. 23 Şubat olması gerekiyor. O gün çıkacağız buradan. Daha çok video çekeceğiz. Daha çok gezeceğiz buraları beraber. Şimdi gelin bir dışarıyı bir göstereyim size. Yani pek muhteşem bir manzaram yok dediğim gibi ama siz de görmüş olun sonuçta. Geldiğimde bu jet lag'ın etkisi hemen geçmedi. Hala yorgunum. Şu an saat herhalde 2.30 falan. Ona rağmen şu an uykum geldi. Çünkü Türkiye'de şu an akşam oldu artık. Saat muhtemelen akşam 10.30 falan. Vücut tabi alışamıyor. Birazcık da yol yorgunluğu da var. Uçakta fazla uyuyamadık. Ondan dolayı da birazcık yorgunuz. Ama alışacağız yani, bunlara alışacağız. Bunlar güzel heyecanlar, güzel problemler diyeyim, öyle söyleyeyim. Sabırsızlıkla 12 gün hemen bitmesini bekliyoruz. Sorunuz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Daha çok video gelecek. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zile basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.